Yeni bir videodan herkese merhaba. Bir an için 19. yüzyıl Paris'ine gittiğinizi hayal edin. Sisli, gaz lambalarının titrek ışıklarıyla aydınlanan bir sokak. Gölgeler uzuyor, hava keskin ve eski bir taş binanın 3. katında küçük bir çalışma odasında bir adam tek başına oturmuş çalışıyor. Masasında siyah bir mürekkep şişesi, erimiş mumlar ve önünde açılmış kalın bir kitap var. O kitabın kapağında altın harflerle şu yazıyor: Sanctum Regnum. Krallığın kutsal ritüeli demek. Ve o adam modern okültizmin babası kabul edilen Eliphas Levi. Levi kalemini kaldırıyor ve tarihin en tartışmalı cümlelerinden birini yazıyor. Tarot evrenin alfabe kitabıdır. Bu cümle hem masonları hem okültistleri hem de kiliseyi aynı zamanda da bilim insanlarını ayağa kaldıracaktı. Çünkü Levi'ye göre tarot sadece kehanet aracı değildi. Bizzat kozmik mekanizmanın anahtarıydı. Ve işte bugün ben Yunus Hangıner bu videoda Levi'nin en karanlık, en gizemli, en az bilinen kitabı olan The Magical Ritual of Sanctum Regnum'u anlatacağım. Hazırsanız yasaklı ritüellerin ve kadim sırların kapısını birlikte aralayacağız. Ama öncelikle bir uyarı. Eğer kapı açılmazsa fazla zorlamaya gelmez. Yoksa içeriden biri bizi geri iter. Bu da kuralımız. Eliphas Levi gerçek adıyla Alfonso Louis Constant. 1810'da Paris'te doğdu. Bir papaz okulunda eğitim aldı, teoloji okudu, kilise tarafından eğitildi ve yetiştirildi. Yani hayatı tam bir dini düzen içinde geçiyordu. Ama her şey bir gecede değişti. Levi ilahi metinlerde anlatılan yaratılış düzeni ile evrendeki matematiğin kusursuz yapısı arasında bir bağ olduğunu fark etti. Ve bu bağın kilisenin anlattığından çok daha derin olduğunu düşündü. Ruhban sınıfı bu fikirleri tehlikeli bulduğundan onu reddetti. Levi kiliseden ayrıldı. Sonrasında simya, kabala, masonluk, tarot, hermetizm, teurji yani melek tasarrufu ve demonoloji gibi alanlardaki bütün metinleri inceledi. Avrupa'nın dört bir yanındaki gizli cemiyetler onu davet etmeye başladılar. Levi kısa sürede 19. yüzyıl okült devriminin lideri oluverdi. Onun etkisi o kadar genişti ki Golden Dawn, Aleister Crowley, Papus, Blavatsky, hatta modern tarot tasarımları bile Levi'nin fikirlerini temele aldı. Sanctum Regnum ise Levi'nin en ileri düzey okült çalışmasıdır. Tarot'un bir fal değil bir ritüel kitabı olduğunu iddia eder. Peki Sanctum Regnum bize gerçekte ne anlatır? The Magical Ritual of the Sanctum Regnum ilk bakışta bir tarot yorumu gibi görünür. 22 majör arkanın açıklamalarından oluşan klasik bir okült kitap sanabilirsiniz bunu. Ama birkaç sayfa ilerlediğinizde Eliphas Levi'nin aslında çok daha tehlikeli ve büyük bir iddiada bulunduğunu fark edebilirsiniz. Tarot evrenin yapısal kodudur. Levi'ye göre tarot yalnızca semboller dizisi değildir. Ebedi felsefenin, doğal bilimin ve majikal evrenin şifrelenmiş halidir. Kitap yalnızca kartların anlamını anlatmaz. Tarot'un insan zihniyle, kozmik düzenle ve ruhsal güçlerle nasıl ilişkilendiğini açıklar. Levi'nin bakış açısıyla tarot bir kozmoloji kitabıdır. Evrenin nasıl kurulduğunu gösterir. Her kart evrenin farklı bir aşamasını temsil eder. Örneğin The Fool olarak bilinen e, Abdal evrenin saf potansiyelini, dünya tamamlanmış tüm yaratılışı sembolize eder. Bir yaratılış modelidir. 22 harf, 22 yaratıcı titreşim. 22 arkana, yaratılışın 22 aşaması, bu birebir Kabala modeliyle eşleşir. Bir bilinç haritasıdır. Levi'ye göre majör arkana insan bilincinin iniş ve yükseliş çizgisidir. Kartlar insan zihninin 22 temel durumunu gösterir. Bir majikal rehberdir. Her kart bir büyü kapısıdır. Levi özellikle şunu vurgular: Tarot, evrendeki güçleri düzenleyen gizli metafizik matematiğin anahtarıdır der. Bir inisiyasyon yolculuğudur ona göre tarot. Kartlar sırayla dizildiğinde bir öğrencinin içsel dönüşüm yolculuğunu oluşturur. Abdaldan büyücüye, büyücüden baş rahibe ya da azizeye, oradan dünyaya. Bu çizgi ruhun evrimsel yolculuğudur.
ve bir ritüel sistemidir. Sanctum Regnum'un esas bombası buradadır. Levi kartların her birini aktif bir ritüel aracı olarak kullanır. Bazı kartlar korunma, bazıları çağırma, bazıları ise zihinsel yükseliş içindir. Şimdi kitaptan bir cümle veriyorum size. Evren, bilinç ve kader 22 majör arkana ile açıklanabilir. Bu cümle kitabın tüm ruhunu özetler. Levi'ye göre tarot, evrenin yapısı, maji ve ritüeller, melek ve demon hiyerarşileri, zamanın akışı, insan zihninin katmanları, psikik güçler, bilinçaltı, ahlak, ruhsallık, irade mekanizması gibi alanların ortak haritasıdır. Gnostik, hermetik ve kabalistik gelenekler buraya birleşirler. Bu yüzden her kart bir arketip değil, bir kozmik mekanizma olarak değerlendirmelidir. Kart eşittir durum değildir. Kart eşittir evrensel bir enerji akımıdır Levi'ye göre. Sanctum Regnum'da her kart nasıl işlenir? Kitap her kartı aynı 5 katmanla inceler. Birincisi felsefi anlamıdır. Levi kartları filozof gibi yorumlar. Her kart bir evrensel ilkeyi temsil eder. Büyücü iradeyi, başrahibe ya da azize gizli bilgiyi, imparator düzeni, adalet, kozmik dengeyi, ölüm dönüşümü, kule yapının çöküşü ve yeniden doğuşu, yıldız, umut, yön, ruhsal bağlantıyı temsil eder. Bu açıklamalar sadece sembolik değil, Platon, Pitagoras, Plotinus ve Kabala düşüncesiyle harmanlanır. İkinci katman ise majikal gücü gösterir. Levi'ye göre her kart bir güç türünü temsil eder. Belli durumlarda çağrıldığında aktif olur. Ritüellerde enerjetik kapı açar. Örnek olarak bakarsak eğer savaş arabası iradenin zaferi ve hareket enerjisini taşır. Levi bu kartı kararlılığı güçlendirme ritüellerinde kullanır. Güneş ise saf yaşam enerjisidir. Büyüsel aydınlanma çalışmalarında kullanılır. Üçüncü katman ise ritüel kullanımı. İşte kitabın gerçekten tehlikeli kısmı burada başlar. Levi her kart için bir ritüel duruşu, bir konsantrasyon tekniği, bir ilahi isim, bir harf, bir enerji yönü, bir kader kapısı tanımlar. Örneğin büyücü için ritüel kodu sağ el yukarı, sol el aşağıdır. Yani gök ve yer arasında bir akış yaratır bu duruş. Bu modern okültizmin meşhur as above so below, yani yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır pozisyonudur. Levi sayesinde yayılmıştır bu. Dördüncü katman ise astral karşılığıdır. Levi'ye göre her kartın astral dünyada bir formu vardır. Örneğe bakarsak eğer güç aslan formunda enerjik bir alandır. Denge ise meleki karışımın enerjisidir. Şeytan yanıltıcı güçler katmanıdır. Ay, rüya, yanılsama ve psikik dalga bölgesidir. Dünya ise evrensel uyum çemberi, astral sefer tekniklerini bu kartlarla şekillendirilir. Beşinci katman ise Kabala ile olan ilişkidir. Levi kartları 22 İbrani harfine bağlar. Örneğin Alef abdaldır. Beth büyücüdür. Gimel azizedir. Daleth imparatoriçedir. H harfi imparatordur. Bu sayede tarot Kabala'nın 32 bilgelik yoluna dahil olur. Her kart bir sefirot hattına bağlanır. Sanctum Regnum, Batı ezoterizmini tarot Kabala omurgasına oturtan ilk büyük yapılandırmadır. Bugüne kadar yazılmış en sistematik tarot Kabala sentezi kabul edilmesinin nedeni de aslında budur. Eliphas Levi, Sanctum Regnum'un girişinde tarotu 3 boyutta ele alır. Fakat bu bölüm yalnızca teorik bir tasnif değildir. Levi, tarotun ne olduğunu açıklarken aslında onun evrenin işleyişini nasıl açıkladığını, insan bilincini nasıl dönüştürdüğünü ve neden tehlikeli kabul edildiğini de anlatır. Levi'ye göre tarot, evrenin yaratılış planını bir kitap halinde gösteren tek büyüsel araçtır. Bu nedenle tarotu anlamak, evrenin matematiksel ve ruhsal yapısını anlamaktır. Şimdi Levi'nin 3 boyutunu hem felsefe hem de okült içeriğiyle biraz derinleştirelim. Birincisi felsefi boyut. Tarot dünyanın zihinsel modelidir. Levi'ye göre tarot bir kehanet aracı değildir. Olamaz da. Evrenin zihinsel mimarisidir.
Sanctum Regnum'da 22 kartı ilk prensipler yani Platon'un ideaları gibi anlatır. Örneklere bakacak olursak eğer Abdal kartı sınırsız olanın kapısıdır. Levi'ye göre bu kart delilik değil, henüz hiçbir form almamış mutlak potansiyeldir. Evrenin doğmadan önceki halidir. Büyücü ise iradenin doğuşudur. Bu kart bilincin kendini fark ettiği ilk andır. Yaratıcı gücün ilk hareketidir. İradenin uyanışı olarak tanımlanır. Azize kartı ise ilahi bilginin mühürlü kitabıdır. Levi için bu kart gizli bilgeliktir. İnsan zihninin bilinmeyen taraflarını temsil eder. İmparatoriçe kartına geldiğimizde ise evrenin rahmidir. Doğayı, üretimi, dişil yaratıcı gücü temsil eder. Simgeler. Binağın dünyevi tezahürü gibidir. İmparator ise yasanın taşı, düzen, otorite, yapı ve geometrik dengedir. Levi'nin ifadesiyle ilk 4 kart evrenin düşünsel halini temsil eder. Yani tarotun ilk sıraları evrenin zihinde kurduğu aşamalardır. Ezoterik boyuta baktığımızda tarot Kabala'nın yollarıdır. Levi tarotu Kabala ile sistemli olarak eşleştiren ilk büyük okültisttir. Sanctum Regnum'da tarot kartları 10 sefirot, 22 İbrani harfi, 32 bilgelik yolu ile birebir olarak bağlanır. Her kart sefirot ağacında bir hattı temsil eder. Örneklerden gidecek olursak eğer büyücü Keter Hokma hattıdır. Levi bu hattı şöyle açıklar. Saf irade ile yaratıcı bilgelik arasındaki ilk köprü olarak gösterir. Burada evrenin ilk hareketi başlar. İmparatoriçe ise binanın yaratıcı formu. Bina Kabala'da büyük annedir. Ölüm kartı ise Sameh yolunu gösterir. Levi ölümü yok oluş değil bilinç kapısı dönüşüm tüneli olarak açıklar. Ruhun bir formdan diğerine geçişi. Kule ise Mars'ın yıkıcı enerjisidir. Levi şöyle der. Bu kart cehaletin kulesini yıkar, kişiyi kendi yanlış inançlarından, kendi ego yapılarından özgürleştirir. Levi'nin en büyük iddiası şudur. Tarot'un sembolleriyle Kabala'nın matematiği aynı dili konuşur. Bu nedenle Tarot bir fal aracı değil, Kabala'nın yaratılış modeline erişim kapısıdır. Üçüncü katman ise majikal boyuttur. Tarot bir ritüel makinesidir. İşte Levi'nin en tartışmalı iddiası burada başlıyor. Tarot sadece yorumlanan, sadece sembollerle incelenen, sadece psikolojik bir sistem değildir. Tarot aktif olarak kullanılır. Levi her kart için ritüel yönergeleri verir. Bu ritüeller çağırma, invokasyon, uzaklaştırma, banishing, koruma çemberi oluşturma, astral kapı açma, meditasyon duruşları, enerji yönlendirme teknikleri gibi pratikler içerir. Örnekleri biraz geliştirelim isterseniz. Büyücü ritüeline baktığımızda Levi burada evrensel yukarıdaki gibi aşağıdaki de öyledir prensibini fiziksel olarak uygulatır. Sağ el yukarı ilahi iradeyi temsil eder. Bu sol el aşağı dünyevi kudreti gösterir. Ayakların altına bir daire çizilir. Gözler görünmeyen ışığa odaklanır. Levi'ye göre bu pozisyon insan iradesini evrensel güç akışına bağlar. Bir de savaş arabası ritüeli vardır. Engelleri kırmak, ataleti yenmek ve harekete geçmek için yapılır. Levi bunun için çift sütun sembolünü kullanır. Her sütun iradenin iki yönünü temsil eder. Etki ve karşı etki. Ay ritüeli ise psikik algıyı açar. Rüyaları berraklaştırır. Astral geçişler için kapı oluşturur. Levi uyarır. Ayın kapısı açıldığında gölge de beraber gelir. Bu kart yanlış çalışırsa veya çalıştırılırsa kişi kendi arzularının hayaletleriyle yüzleşebilir. İşte bunlar tehlikeli oyunlardır. Şeytan ritüeli gerçek şeytan figürü değildir. İnsanın kendi arzularının zinciridir. Levi bu kartı kendi nefsinin efendisi olmak için kullanır. Yıldız ritüeli ruhsal yön bulma, umut, manevi aydınlanma gibi konularla ilgilidir. Levi şöyle söylüyor kitapta. Karanlık gecelerde yıldızın ateşi ruhu çağırır. Tarot bir inisiye makinesidir Levi'ye göre. Tarot sırayla çalışıldığında insanın kendi içsel krallığını fethetmesini sağlar. Kartlar sınavdır, yolculuktur, bilinç aşamalarıdır.
kapılardır ve kişi bu kapılardan geçtiğinde dönüşür, farklılaşır. Levy'nin en tartışmalı sözü şudur: Tarot, insan bilincini açan bir inisiyasyon makinesidir. Bu yüzden yanlış kişiye verilirse tehlikelidir. Daha önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi Kabala yanlış kişilere öğretildiğinde tehlikelidir. O yüzden herkese öğretilmez. İşte bu yüzden de tarot yalnızca bilgi vermez. İnsanın kaderini yeniden şekillendirir. Ama doğru elde olduğunda kişiyi kendi hakikatine götüren bir rehbere dönüşür. Şimdi sırada Levy'nin en büyük ritüeli var: Sanctum Regnum. Bu bölüm kitabın kalbidir. Levy, tarotun 22 kartını kralın 22 sırrı olarak tanımlar. Bu tam olarak Sanctum Regnum, kutsal krallık anlamına gelir. Bu ritüelde her kart bir kapıdır. Her kapı bir bilince açılır. Her bilinç bir dönüşüm yaratır. Ritüel şu şekilde işler: Kral Magus, kendi içindeki iradeyi uyandırırsın. Kraliçe Pappese, bilinçaltı bilgeliğini çağırırsın. İmparator, dördüncü kart yani, maddi düzeni kurarsın. Aziz, ruhani bağı güçlendirirsin. Aşıklar, ruhsal seçim yaparsın. Savaş arabası, engelleri aşarsın ve böyle yavaş yavaş devam eder. Son kapıya gelindiğinde yani 20. kart dünya kartıdır. Kişi kendi iç krallığına hükmetmiş olur. Levy'nin amacı geleceği bilmek değil, bilinci dönüştürmekte. Bu yüzden tarotu bir fal aracı olmaktan çıkardı. Bir majikal inisiyasyon sistemi haline getirdi. Şimdi kitabın Kabala bağlantısına bir bakalım. Sanctum Regnum'un en önemli özelliği tarotu Kabala'nın 22 harfiyle birleştirmesidir. Levy'nin tablosu şöyledir: 22 kart eşittir 22 İbrani harfi. 10 sefira ya da sefirot 10 majikal yapı bloğudur. 32 yol tarotun bilinç yollarıdır. Bu ilişki Golden Dawn'ın tüm sisteminin temelini oluşturdu. Bugün gördüğümüz Rider Waite Tarot, Hermetik Tarot, Crowley Thoth Tarot, hepsi Levy'nin bu eşleştirmesine dayanır. Eliphas Levy'nin Sanctum Regnum kitabı yayımlandığı dönemde yalnızca bir okült çalışma değildi. Hem kilisenin hem masonların, aynı zamanda diğer ezoterik çalışmalar yapan grupların hem de bilim dünyasının kırmızı çizgilerine dokunan bir eserdi. Bu yüzden kitap açıkça yasaklanmadıysa bile fiilen dolaşımdan kaldırıldı ve uzun bir süre sadece kapalı cemiyetlerde dolaştı. Peki neden? Tarotu aktif büyü ritüellerinde kullanması bunlardan bir tanesi. Levy'nin en tehlikeli görülen iddiası şuydu: tarot fal değil, güçtür. Doğru çalıştırılırsa insan iradesini kozmik akışa bağlar. Bu iddia kilise için büyük bir tehditti. Çünkü bu kutsal otoriteyi dışlayan bir pratikti. İnsan rahip olmadan, kiliseye ihtiyaç duymadan, aracı olmadan ruhani güçlere ulaşabilecek demekti. Kilise buna sapma, tehlike, hatta demonik bir çağrışım dedi. Kabala ile Hristiyanlığı aynı potada eritmesi de ayrıca bir sıkıntı gibi görüldü. Levy'nin tüm okült teorisi Kabala'nın harfleri, yolları, sefirot yapısı ve İncil'deki semboller üzerine kuruludur. Hem İncil hem Tevrat'taki semboller üzerine kuruludur. Ona göre İsa'nın öğretileriyle Kabala'nın öğretisi aynı ışığın iki yüzüydü. Ama kökler farklıydı. Bir taraf Yahudilik, bir taraf Hristiyanlıktı. Bu hem Yahudi bilginlerini rahatsız etti, çünkü Kabala'nın Hristiyanlaştırılması olarak görüldü, hem de kiliseyi rahatsız etti, çünkü Hristiyanlığın Kabala'ya indirgenmesi olarak algılandı. Her iki tarafta bu sentez kabul edilemez dedi. Masonik sembolleri açık etmesi ayrı bir problemdi. Levy hem masonlarla iç içeydi hem de masonik sembolizmi çok iyi biliyordu. Sanctum Regnum boyunca çift sütun, tapınak planı, üçlü inisiyasyon yapısı, gizli işaretler, sınıf sembolleri gibi unsurları tarot kartlarıyla eşleştirir. Bu masonik çevrelerde hoş karşılanmadı açıkçası. Çünkü bu semboller yüzyıllarca gizli tutulmuştu. Cemiyet içinden tepki şuydu: fazla açıkçısın Levi. Bu bilgiler halka verilemez. Bunu ben demiyorum, bunu belgelerde okuyoruz. İnisiyasyon bilgisi herkese uygun bulunmadı. Levy'nin tarotu bir inisiyasyon makinesi olarak sunması, kişinin bilinç kapılarını tek başına açabileceğini söylemesi, dönemin
Okült çevrelerinde bile çok riskli görüldü. Çünkü bu öğrenci-üstad ilişkisinin dışlanması demekti. Yani biri kitabı eline alıp kendi kendine çalışırsa sınavlardan geçmeden güçlere erişmeye kalkışabilir ki bu inanılmaz derecede sıkıntı ortaya çıkabilir demekti. Bu yüzden kitap gizli kütüphanelerde saklandı. Özel izinle okutuldu. Bazı dönemlerde tamamen dolaşımdan kayboldu. Sanctum Regnum'un orijinal nüshalarının az olmasının sebebi de budur. Bir tanesi de benim kütüphanemde. Bugün modern okültizm dediğimiz şeyin çok büyük bir kısmı aslında Eliphas Levi'nin ortaya koyduğu temeller üzerine kuruludur. Sanctum Regnum bugün bile birçok ezoterik çalışmanın iskeletini oluşturur. Peki nerelerde? Tarot sistemlerinin tamamı Levi'nin modelini kullanır. Rider-Waite, Crowley-Thoth, Hermetic Tarot hepsi Levi'nin Kabala eşleşmelerinden ilham almıştır. Kartların pozisyonları, anlamları hatta çizimleri bile Levi'nin çalışmalarından beslenmiştir. Ritüel sistemleri Levi'nin yapı taşlarını taşır. Golden Dawn, majikal törenleri, Adeptus Minor ritüelleri, astral çalışmaları hepsi Sanctum Regnum'daki prensipleri birebir kullanır. Örneğin duruşlar, daireler, yön hizalamaları, dört element çalışmaları bunların çoğu Levi'nin sistematiğinden gelir. Kabala eşleşmeleri modern okültizmin omurgası oldu. Tarot, 22 harf, kartlar, sefirot yolları bu eşleştirmeyi ilk defa sistemli biçimde yapan Levi'dir. Bugün Kabala çalışan herhangi biri farkında olsun ya da olmasın Levi'nin yorumlarını kullanır. Astral seyahat ve vizyon teknikleri Levi'nin formüllerinin temeli alır. Levi'ye göre her kart astralde bir kapıdır. Golden Dawn ve OTO bu görüşü aynen devralmıştır. Modern meditasyon ve bilinç çalışmaları bile ondan etkilenmiştir. İrade artı konsantrasyon artı görselleştirme üçlüsü. Levi'nin büyü tanımının temelidir. Tanıdık geldi mi? Bugün manifestlemek olarak kullanılan manifestasyon ya da işte niyet çalışmaları gibi modern akımların kökünde isteseniz de istemeseniz de bilseniz de bilmeseniz de Levi'nin fikirleri yatar. Levi olmasaydı tarot bugün bu kadar sistematik olmazdı. Olamazdı. Kabala batı ezoterizmine geçmezdi. Golden Dawn kurulmazdı. Crowley'nin sistemi olmazdı. Modern okült akımlarının %70'i inşa edilemezdi. Bu yüzden Sanctum Regnum yalnızca bir kitap değildir. Batı ezoterik geleneğinin görünmez anayasasıdır. Son söz. Bugün sizlerle birlikte Eliphas Levi'nin en gizemli, en tartışmalı, en etkili eserlerinden biri olan The Magical Ritual of the Sanctum Regnum'un kapılarını araladık. Bu kitap sadece bir tarot yorumu değildir. Bir ritüel, bir inisiyasyon, bir bilinç yolculuğudur. Levi'nin bize söylemek istediği şey şudur. Evreni anlamak istiyorsak önce kendi krallığınızı yönetmeyi öğrenmelisiniz. Çünkü gerçek kutsal krallık dışarıda değil, insanın içindedir. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.